Hepinize merhaba. Bu videoda mucizedeki mucize sahipleri için en önemli şeylerden biri olan silahlarını sıralayacağız ve iyi, orta ve kötü olarak da sınıflandıracağız. Önce kendi listemi nedeniyle birlikte açıklayacağım. Ardından video sonunda siz de kendi listenizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Listeyi açıklamaya geçeceğim ama bu listede sadece dövüşürken kullanılabilirliklerine göre sıralayacağım. Yani mucizenin gücünü göz ardı edeceğim. Örneğin tavus kuşunun yelpazesine bakarken tüylerinin hiç canavar oluşturabilmesine bakmayacağız. Veya Uğur Böceği'nin yoyosuna bakarken şanslı tılsım oluşturabileceğini hesaba katmayacağız. Çünkü bunlar aslında silahların değil kıvamilerin gücü, o yüzden kıvami sıralaması başka videoda gelecek. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. O halde videoya geçelim. 19. sırada Horos mucizesinin kalemi var. Kalemle yazdığınız güçleri elde edebiliyorsunuz ama dediğim gibi bu güçleri görmezden geleceğiz. Ve bu gücünü görmezden geldiğimiz zaman geriye çok bir şey kalmıyor. Çünkü düşünsenize Horos mucizesini kullanan birine doğru bastonuyla gelen bir Hawkmoth var ama onun elinde sadece küçük bir kalem var. İşte o zaman kendisini savunamaz ve muhtemelen Hawkmoth onu bir güzel patakladıktan sonra mucizesini alıp kaçar. Bu yüzden Horos mucizesinin kalemi son sırada yer alıyor. 18. sırada köpek mucizesinin topu var. Aslında topun özel gücünü de hesaba katarsak son sıralarda yer alır. Çünkü bence gücü diğer mucizelere göre çok saçma. Örneğin Horos mucizesi istediğiniz gücü size veriyor. Veya Uğur Böceği size şanslı tılsım veriyor. Köpek mucizesi ise dokunduğunuz şeyi istediğiniz zamanda size getiriyor. Ancak Felix bu sayede tüm mucizeleri çaldı, demek ki güçlü bir mucize de diyemeyiz. Çünkü Felix bunu gücü sayesinde değil kıvrak zekası sayesinde başardı. Onun dışında topu dövüşürken de kullanmak neredeyse etkisiz. 17. sırada domuz mucizesinin tefi yer alıyor. Yine saçma bir güce sahip olduğunu düşündüğüm bir mucize. Çünkü yine bu da birçok mucizeye göre işlevsiz. Ayrıca silah olarak tef kullanmak da çok iyi bir şey değil. 16. sırada yılan mucizesinin Lir adı verilen çalgısı var. Bu da yine tef gibi savaşta pek kullanılabilecek bir alet değil. Zaten normalde de pek fazla kullanılmıyor. Çünkü sadece dikkat dağıtma işlevi var. Yani bunu 17. sıraya koyup tefi de 16. sıraya alsak da fark etmez. 15. sırada tilki mucizesinin flütü yer alıyor. Bu silah önceki silahlara göre daha kullanışlı çünkü en azından büyük bir boyu var ve bu sayede düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilir veya kendinizi savunabilirsiniz. 14. sırada at mucizesinin silahı olan at nalı var. Küçük bir silah olsa da bumerang gibi kullanılabildiği için savaşta birçok rakibi tek seferde etkisiz hale getirebilirsiniz. O yüzden 14. sıraya ekledim. Bu saydığım 6 silah kötü silahlar arasında yer alıyor. Şimdi ise orta derecedeki silahlara geçelim. 13. sırada fare mucizesinin ipi var. Bu silah öncekilere göre daha kullanışlı. Gerçekten savaşırken bunu bir silah olarak kullanabilirsiniz. Tıpkı bir nunchaku gibi. Ayrıca Uğur Böceği'nin yoyusu gibi de kullanıp kendinizi koruyabilirsiniz. 12. sırada keçi mucizesinin fırçası var. Bu da yine flüt gibi büyük olduğu için rakiplerinizle savaşmak veya savunmak için kullanılabilir. Ama flütten daha dayanıklı, daha büyük olduğu için 12. sırada. 11. sırada tavşan mucizesinin şemsiyesi yer alıyor. Bu da yine büyük bir alet olduğu için kullanışlı. Aynı zamanda açılıp kapanılabilir olduğu için savunma için de kullanılabilir. 10. sırada Hawkmoth'un bastonu var. Büyüklüğü ideal, yani dövüşürken yine kullanılabilir. Ayrıca bastonun içinde çok keskin bir bıçak da var. Ve bastonla Akuma'da saklanılabilir. Evet, bu gücünü de ekliyorum çünkü bu gücü onun özel gücü değil. Özel gücü Akuma üretmek ama bastonuyla üretmiyor, sadece saklıyor. 9. sırada boğa mucizesinin balyozu yer alıyor. Daha önce bu silahın kullanıldığını hiç görmesek de görünüşünden dolayı çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca düşünsenize savaşta balyoz kullanıyorsunuz. Bunu hayal etmek bile onun ne kadar güçlü olabileceğini anlamamızı sağlıyor. 8. sırada kaplan mucizesinin kuyruk olarak da kullandığı silahı var. Ucunda bulunan 3 ağır topla birlikte yıkıcı bir gücü var. Ayrıca bu silah diğerlerinden ayrı olarak bir alet veya bir çalgı malzemesi değil, gerçekten bir silah. 7. sırada maymun mucizesinin uzun çubuğu yer alıyor. Bu da uzak doğuda kullanılan bir dövüş silahı. Diğer birçok silaha göre çok daha uzun, bu yüzden de onlara göre daha iyi. Ve eminim Shadow Fight 2 oynayanlar bu silahı hatırlayacaktır. Bu saydığım 7 silah da orta derecede yer alıyor. Şimdi ise iyi kategorisinde bulunan silahlara geçelim. 6. sırada tavus kuşu mucizesinin yelpazesi var. Ancak bu yelpaze normal yelpazeler gibi zararsız değil. Örneğin bu sahnede Felix yelpazesiyle rahat bir şekilde arabanın tavanını kesmişti. Ayrıca bu yelpazede gerçek bir silah olan ve Japonların icat ettiği Tessen'den ilham alınmış gibi gözüküyor. 5. sırada kaplumbağa mucizesinin kabuğu yer alıyor. Çok iyi bir kalkan olması dışında saldırı için de kullanılabilir. 4. sırada ejderha mucizesinin kılıcı yer alıyor. Dizide kılıç bir oyuncağa benzese de, çünkü çocuklar izliyor. Her neyse, oyuncağa benzese de kılıç insanların binlerce yıldır kullandığı bir silah çünkü kullanışlı ve çok tehlikeli.
Üçüncü sırada kara kedinin demir çubuğu bulunuyor. Dizideki en iyi silahlardan biri. Boyu çok kısa olduğu için rahatlıkla taşınabiliyor ve istediğin zaman istediği kadar uzayabiliyor. İsterse kılıç gibi kullanılabilir, isterse de kalkan gibi. Ayrıca kara kedi binaların üstünden çubuğu sayesinde rahatça ilerleyebiliyor ve çubuğunu isterse ikiye ayırıp o şekilde de kullanabilir. İkinci sırada arı mucizesinin silahı var. Neredeyse Uğur Böceği'nin yoyosunun kopyası ve bu yüzden çok iyi, ama birazdan size Uğur Böceği'nin yoyosunun neden bu silahtan daha iyi olduğunu açıklayacağım. Ve birinci sırada tabii ki de Uğur Böceği'nin yoyosu var. Silah ve kalkan olarak kullanılabilir. Neredeyse sonsuz uzunluğu bulunur. Düşüncelerinize göre otomatik olarak çalışabilir. Eyfel Kulesi'nin demirlerini kesebilecek kadar güçlüdür. Gardiyan olan biri bu mucizeyi kullanırken mucizeleri yanına anında çağırabilir ve tabii ki Akuma yakalayabilir. Bu da sadece Uğur Böceği'nin yoyosuna has bir özelliktir ve bu sayede arı mucizesinin silahından daha iyi. Evet, sıralamamızın sonuna geldik. Sizler de kendi listenizi veya en azından size göre en iyi silahı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.